Öncelikle herkese merhaba. Bugün sizlere 2021 yılında otomotiv sektörüne farklı bir görünüm ile dahil olan Hyundai Elantra hakkında detaylı bir tanıtım yapmaya çalışacağım. İyi seyirler. Hyundai Elantra bir önceki modelinden ufak izler taşısa da görüntülere bakıldığında birçok farklı özellik ve yeniliğinin olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Hyundai kelimesinin dilimizde karşılığının çağdaş anlamını taşıyor olması bu anlamı yeni Elantra ile kanıtladığını söyleyebiliriz sanırım. Güney Kore menşeli otomotiv devinden biraz bahsedecek olursak, halen dünyada sırasıyla inşaat, lojistik, elektronik, gemi ve otomotiv sektörüyle ilgili üretim yaptığını söyleyebilir ve piyasada çok güçlü bir konumda olduğunu belirtebiliriz. Tasarım ve teknoloji açısından birçok değişim yaşayan yeni Elantra'nın dış tasarımı ile ilgili tanıtıma başlayalım dilerseniz. Hangi açıdan bakarsak bakalım, aracın görünümünün mükemmel bir tasarım olduğunu söylesek taraflı bir yorum yapmış olmayız sanırım. Yeni Elantra'nın uzunluğunun 4.6 metre, genişliğinin ise 1.8 metre olduğu ve bu boyutların sürücü ve yolcular için araç içerisinde daha rahat bir kullanım alanı sağlayacağından bahsedebiliriz. Aracın ön görünümüne geçecek olursak, bu şahane görünümü sağlayan Hyundai mühendislerinin parametrik elmas desenli büyük ızgara adını verdiği tasarımın Elantra'ya uyarlanmasıyla karşımıza çıkmakta. Gerçekten piyasadaki kendi segmentindeki birçok modelden daha farklı bir görünüme sahip olmuş durumda olan yeni Elantra, ön ızgaradaki aşağı yönlü bu elmas şeklindeki detayların oluşturduğu tasarım, aracın aslında dikkat edildiğinde sadece ön ızgara bölümünde değil, tüm dış tasarımının elmasın keskin görünümüne göre dizayn edildiğini söyleyebiliriz. Ön kaput üzerinden başlayıp arka stop lambalarına kadar ilerleyen çizgiler ve ön farlar ile bir bütün gibi gözüken bu dar ön kısım, aracın tavan kısmının da alçaltılmasıyla birlikte Elantra'nın hızlanmasında ve aerodinamik yapısını desteklemek amacıyla yapıldığını söyleyebiliriz. Elantra'nın arka görünümüne gelecek olursak, bizleri tek şerit halinde ve yine elmas tasarımının etkisi görülen tek parça şeklinde dizayn edilen stop lambası karşılamakta. Ve bu tasarım Elantra'yı kendi segmentindeki araçlardan daha dikkat çekici bir görünüme getiriyor arkadaşlar. Ayrıca aracın ön kısmından başlayıp arka stop lambalarının olduğu bölüme kadar ilerleyen yan kısımda bulunan çizgiler, yine aracın aerodinamik yapısının göz önünde bulundurulduğunu bizlere gösteriyor. Gelelim yeni Elantra'nın iç tasarımına. Sürücünün rahatlığını ve sürüş güvenliğini ön planda tutmayı amaçlayan tasarımcılar, sürücüye daha geniş bir oturma alanının yanı sıra diz mesafesini artırarak konforu ön plana çıkarmış. 8 inçlik Apple ve Android destekli multimedya ekranı ve 10.25 inçlik sürüş bilgilerini gösteren dijital bir göstergesi bulunuyor. Sürücünün multimedya ekranına ulaşımını en basit ve güvenli hale getirerek sürüş güvenliğini desteklediğini söyleyebiliriz. Yeni üretilen çoğu modellerde bulunan artık neredeyse standart hale gelen iç ışıklandırma sistemi de Elantra'da kullanıldığını görüyoruz.
Elentra'nın en büyük değişimin yaşandığı teknoloji yeniliklerine gelecek olursak, sanırım bu tanıtımda anlatma ile bitiremeyeceğimiz seviyede yenilik var diyebiliriz. Öncelikle Hyundai Elantra'nın teknoloji alanında bizlere sunduğu yeniliklerden biri olan anahtarsız aracı çalıştırma sisteminden bahsedelim. Anahtarımız yanımızda olmadığında akıllı telefonumuzun Bluetooth özelliğini aktif hale getirdikten sonra firmanın sunmuş olduğu uygulama ile birlikte telefonu Elantra'ya tanıtarak kapı kilidini, bagajını, klimasını açıp kapatabilir ve aracımızı uzaktan çalıştırmamızı sağlayabiliriz. Bir başka özellik ise sesli komut sistemine sahip olması. Yani Elantra, klima kontrol sistemi ve ısıtmalı koltuklar da dahil olmak üzere birçok hizmeti bu sesli komut ile kullanılabilir hale getirildiğini söyleyebiliriz. Teknoloji anlamında gelişmelerden bir diğer önemli yeniliklerin yaşandığı sürüş ve güvenlik sistemlerini tanıtıma dahil edecek olursak, bu alanda birçok yeniliklerle karşımıza çıkan Elantra, görüntülerden de fark edebileceğiniz üzere akıllı seyir kontrolü sistemi ile dur ve ilerle sisteminde aracın frenine müdahale etmeden aracın ön kısmında bulunan sensörler sayesinde önündeki aracın hızına göre Elantra kendi hızını azaltabilmekte ve duruma göre tekrar hızlandırabilmekte. Diğer bir sürüş ve güvenlik sistemi ise navigasyon tabanından destek alarak uygulanan akıllı seyir kontrolünden bahsedebiliriz. Bu sistemde yol kenarlarında bulunan ve kendi navigasyon veri tabanında yer alan yol trafik levhalarını ve virajları algılayıp bahsettiğimiz sistem aracı o anki duruma entegre edebilmekte. İzlediğiniz görüntülerde yer alan şeritten ayrılma uyarı sisteminde tahmin edebileceğiniz üzere yol şeridini takip ederek şeritten çıkma durumunuzda uyarıda bulunarak kendiliğinden şerit takip sistemini devreye alıp güvenli bir şekilde yola devam etmenizi sağlamakta. Bu sistemlerin yanı sıra yaya algılama ile çarpışma önleme, uzun far asistanı, arka çapraz trafik uyarısı, kör nokta çarpışma kaçınma yardımı ve geri aracınızı park halinden çıkartırken kullandığı çarpışma önleme yardımı gibi gelişmiş sürücü destek sistemlerinin yer aldığını söyleyebiliriz. Yedinci nesil Elantra'nın motor kısmından bahsedecek olursak, 1.6 litre 4 silindirli bir elektrikli motora sahip olan versiyonu 139 beygir güç üretebilecek. Bir diğer motor seçeneği ise 2000 litre motora sahip olan 147 beygir güç üreten otomatik şanzımanlı versiyon olacak arkadaşlar. Peki Hyundai Elantra ne zaman piyasada olacak derseniz, firma tarafından kesin bir tarih verilmese de öncelikle Amerika ve Kore pazarında 2021 yılının ikinci yarısında satışa sunulması düşünüldüğü edinilen bilgiler arasında. Satış fiyatının ise bahsettiğim ülkelerde yaklaşık olarak $40.000 civarında olacağını söyleyebiliriz. Ülkemize geleceği tarih hakkında herhangi bir bilgi maalesef bulunmamakta. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Otomobiller hakkında bilgi sahibi olmak için kanalımızı takip edebilirsiniz.